Bizi takip eden Talibanlar. Esselamualeyküm abi. Kardeşim kadınlar nerede? Ne? Kunduz'da Kandahar'dan daha kötü çıktı. Kadınlar nerede? Dedim okula gitmiyorlar mı çocuklar, bu etrafımızda toplanan çocuklar? Dedi ne okulu falan dedi. Allah Allah. Kardeşim Afganistan'da yeni evlenmiş. Evet, yeni evlendin ama söylediniz ya nasıl evlendin öyle böyle. Görmeden mi yani? Görmeden, evet. Ama çok az kişiler var ki kız erkek ikisi birbirini gördüğünde mesela aşık öyle falan filan olduğunu anne babalar seçiyorlar. Sen nasıl seçtin? Sen kendin mi gördün, sevdin? Yok, beni annem seçti. Siz nasılsınız? İyi şükür abi. Seni gördük daha iyi oldu. Türkçe konuşanı görünce var ya böyle bir kendim mutlu oluyorum. Ben misiniz? Sizin gözler çekik. Afganistanlıyız, buralıyız. Gelin bize Yok, misafir olun. eyvallah eyvallah abi. Bir tane daha Bizim arkadaş vardı. kardeşimizsiz. Lan çattık psikopatın birine, Allah çapsın var ya. Lan adam kafayı yemiş, psikolojiyi bozmuş ya. Abi şey diyor, sen dövüş istiyor mu diyor benimle, bana. Afganistan'ın uçsuz bucaksız yollarında otostop ile yolculuğumuz devam ederken motorlar ile bizi takip eden Talibanlar. Esselamualeyküm abi. Bunlar bizim güvenliğimiz için. Biz nereye gidersek adamlar ülke boyunca bizi takip ediyorlar. Görüyorsunuz. Bizi rahatsız etme sistemleri yok abi. Uzaktan 150-200 metre. Bazen yakında, bazen önümüzde bekliyorlar. Neticede güvenliği sağlıyorlar. Bak adam bizim için durdu. Bak hemen konuşuyorum abi, bekle. Esselamualeyküm. Adam bizim için durmamış. İnsanlarla anlaşmamız genel olarak az bir şey Farsça ile oluyor. Az bir şey Türkçe ile oluyor. Aha duruz. Bazen de anlamadan anlamış gibi yapıyorum. İnsanlarla iletişimimiz bu şekilde. Yanımda Alman arkadaşım Leon var. Leon, tell me say something. They see as dollar. We are like walking ATM. We walking. They look from car. Oh, money walking. How much you pay? İnsan kafa dengini yolda bulurmuş abi. İşte böyle bir sistem halinde Alman arkadaşımla yolculuğum devam ediyor. Daha yeni o yoldaydık, gördünüz. Bir bakkala girelim, su alalım diye. Afgan halkı gerçekten çok misafirperver. Yani çok meraklı. Misafirperver derken yanlış oldu yani. O da biraz var ama çok meraklı. Türkiye. Türkiye çok yaxşı. Yaxşı mıdır Türkiye? Erdoğan yaxşı, Türkiye yaxşı. Eğer kendinizi ünlü gibi hissetmek istiyorsanız Afganistan'a gelmeniz yeterli. Aynı uzaydan şey gelmiş gibi insanlar bakıyorlar bize böyle. Tabii pek fazla turistin gelmemesinden kaynaklı. Bir suyumuzu aldık, yolumuza devam ediyoruz. Abi Afganistan Kube. Köy ya, küçücük köy var. 3 tane dükkan var, 5 tane dükkan var. Adamlara bak, 20 kişi 50 kişi toplandılar. Neyse sıkıntı olmuyor Allah'tan. Bizim adam görüyor musunuz? Bak tam orada motorundan bekliyor arabanın önünde. Bize de bakmıyor ha, aynadan bakıyor. Kim? İyiyim arkadaşım. Türkçe biliyor musun? İyiyim. Nereden öğrendin? Ben Türkiye, İstanbul. Kaçak, deport. Doğru. Ben bunları hep biliyorum zaten. Kaçak gittim. Kaçım? Zeytinburnu. Afganlar niye abi hep gidiyorlar, geliyorlar böyle? Dream Air Cemetery. Sim, onca buldum. Patlı buldum. Say. Okay, brother. Kardeşim Allah'a emanet. Hudafız. Biz Miri Kunduz, piyade. Yani.
Abi YouTube falan hiçbir şey söylemiyorum çünkü bazı insanlar bakıyorlar sıkıntı olur benim için. O yüzden devam ediyoruz yolculuğumuza. Tavuklarımız yine İstanbul ülkelerinde meşhur. Canlı canlı kesiyorlar. İngilizce yok tabi. Sen de mi Türkçe biliyorsun? Ha? Sen de mi Türkçe biliyorsun? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Serial kaya. Allah Allah, filmden mi öğrendin? Bak seni tebrik ederim. Sen kaçak gitmedin değil mi? Evet. Allah'ını severim seni. Speak Turkish? Yes, but learning movies. Yes. Yes. Salam alaikum. You like donkey? You like donkey? Eşeğin üstüne binmiş. Abi biz de girelim mi içine? He? Koca amiri. Takhar, takhar. Ha mi takar takar ha. Takhar. Ha müşkülüyüz. Müşkiler. Müşkül mü? Lan no, biz bunlara bakarız. No, no problem. We go. Everything good. Security. Ha? Yeah, yeah. Go. सिक्योरिटी वाले गार्ड Kime gel? मेगा मुहाफिज में खाई मेगा मुझे मुहाफिज ने Ha muhafız. Muhafız, muhafız. No bunların. İyi muhafız. Sen driver. Ne var ne? Where you from? Ben Türkiye. Türkiye. Yes. Türkiye? Yes. Bir porsiyon et yiyoruz burada, görüyorsunuz. 10 tane var içinde. Sağ olsun burada yanımıza kardeşim geldi. Benim tipimden anladı Türk olduğumu, Türkçe konuş. Türkmenmiş kendisi. Sen de direkt Türk müsün? Bu arkadaş Türk'e benzemiyor dedi. Böyle bir sistem halinde çayımız, çorbamız. Et bildiğiniz ya. Kardeşim dedi her gün çok çalışıyorlar o yüzden. Niye yiyorlar abi? Biz vallahi kaç gündür et kabili pilav yiye. Ben bıkmam sanıyordum ama bıktım. Bütün Afganlar gün gece çalışıyorlar. İşler çok zor. Mesela görüyorsunuz hepsi işler çok zor. Mecburuz yani eti. Türk ve Özbek kardeşimle. Türkmen bu Türkçe konuşuyor. Bu kardeşimle tanıştık. Sağ olsun. Yemek yedik falan. Böyle de pazara geldik. Adamlar yine aynı rutin. Name? Du. Du. Ayran bizim ayran. What is this? Ayran. Ayran ya. Ayran. Ayran. Adamlar bu kardeşim sağ olsun bize. Türkçe'de ayran diyorlar. Evet. Biliyor ayran abi. Kak pasane. De la cuenta pasa kada barayo. İşte bu gördüğünüz burası tamamen Kunduz'un pazarı. Pazar biraz kalabalık, meşhur yani insanlar var. İşte, kardeşim kadınlar nerede? Ne? Kunduz'da Kandahar'dan daha kötü çıktı. Kadınlar nerede? Kadınlar? Evet. Kadınlar da var. Kadınlar böyle yerlerde olmuyor ki çünkü burada hep Sokakta da yok. sokaklarda oluyor biraz. Allah Allah. Çünkü kadınlar çok oluyor. Kadın elbiseleri satıyorlar ama Evet. orada çok oluyorlar. Buralarda çok olmuyor. Ne bileyim Kabil'de diğer yerlerde. Bunu tanıyorsan bu nedir? Ha biliyorum bu meşhur bir ot burada. Nedir? Tadı var. Ya kötü abi ben sevmiyorum Nasıl? bunu. Bizim kültürde olmadığından bana kötü geliyor tadı. Ne geldi kışın normal. Bizde yok abi bundan. Bak karpuz. İyi diyor değil mi? Bizde filmeçi. Kunduz'un pazarı işte. İnsanlar böyle burada takılıyorlar. Biraz meraklılar, biraz heyecanlılar. İnsanlar çok bakıyorlar falan. Buraya gördün mü hiç? Biz mi geldik ilk turist? Evet, ilk turist sizi gördük. Dedim ya, başka turistleri gördüm. Kırgızistan, böyle Kazakistanlıyını ama Türkçe ve Almancayı yakında görmedim. Hele belli zaten abi. Biz de hissettik ilk geldiğimizde çok sıkıntılar yaşadık yani. İnşallah kıracaksın. İnşallah kırmayız yani abi. Abi bir şeker kamışı alalım dedik, olaya bakın ya. Bir şeker kamışında olayı gördünüz mü? Adamlar çok meraklı. Türkiye'de böyle evi neyle yapıyorlar? Clean yapıyorlar. Çimento, şunla, bununla. Evet, bu Afganistan'da bununla yapıyorlar. Bizde de var ya bunlardan. Ne diyorsun lan Türkiye'de? Süpürge diyorlar. Süpürge, evet. Ama böyle evleri de yok yani. Küçük evlerde var. evler. Bu süpürgelerden bahsediyoruz. Hala kullanan vardır ya. Mesela benim ailemden birileri kullanıyordur. Annenin babanın Makineye geçti biraz şimdi. Teknoloji gelişti ya.
Orada bir şeker kamışı alıyorduk. İşte insanlar öyle bir anda abi çok 50-100 kişi bir anda etrafını sarıyorlar. Ne oluyor ben de anlayamıyorum. Ne kadara satıyor bu eti? Eti soralım biraz. Bu da şey, Selamünaleyküm abi. koyun eti bu. Guspanas ne? İnek eti. Gav. Ne kadar diyor bir kilosuna? Biraz dire çan diyor, çan mega. 380. 380. 1 kilo etin kilosu abi 380 yani. 400 liraya geçiyor. Taze kesiyorlar değil mi bunlar? Sabah kesiyorlar. This meat you find also the shit. Baby shit inside. Look, there's still shit inside. Kardeşim sürekli uyarıyor işte. Bir anda böyle kalabalık oluyor yani. Her şeyinize dikkat edin yani cebinize mebinize. Vallahi ben var ya 50 kere hatta 100 kere bazen yokladığım oluyor ya. Allah, acaba her şey yerimde mi diye. Tehlikeli gerçekten. Bir anda o kadar kişi... Bizim arkadaşın çantasını kestiler sınır kapısında. Nerede? Torham'dan bu Pakistan tarafından. Aa. Böyle kestiler bir şeyi çaldı götürdü çocuk. Dedim Bize ya, de gösterdi. çok, orada her yerde oluyor öyle şey hırsızlar. Aynen. Çalıyor neyse. Bu gördüğünüz kardeşim Türkmen. Muhtemelen uzun bir süre önce buraya ailen mi göçtü seninle Afganistan'a? Evet, Afganistan. Çünkü sen hiç Afganlı'ya benzemiyorsun yani. Konuşmanda zaten sen Türkçe konuşuyorsun. Türkmence konuşuyordun. Bir telefonu aradın ya. Evet. Böyle 20 sene 25 sene oldu buraya geldik. İlk önce gün savaş olduğunca Pakistan'da yaşıyorduk. Peşaver'de mi? Yok şey diyordu. Kamp diyordu adı. Çok hala orada var değil mi kampta insanlar? Var. Buradan şimdi şey Pakistanlılar hep Afgani oldukları dedi ki biz geri dönün memleketinize. 20-25 sene oldu buradayız. Ne olacak abi bu insanların hali? Nereye gitseler gönderiliyorlar. Yani bu adamların da suçu yok ama ülkede savaş bitmeyince işte durum böyle vaziyet alıyor. Pakistan'da sıkıntı yaşadınız mı? Sevmiyorlar mı sizi? Seviyorlar mı yani? Yok hiçbir seviye. Aslında hiç her yer diyeyim de mesela her yer diyeyim de öz vatan olmuyor. Ha. Bilmiyorum bilmiyorum. Anladım. Bizde de var. Ama başka yerler bizi hiçbir şey kabul etmiyorlar. Nasıl? Evet. Mecburuz. Böyle geziyoruz. Ha dedim ya benim amcam, abim orada Türkiye'de yaşıyor. Ben de buradayım şükür. Babam burada, annem burada. Yaşıyoruz işte. Yaşıyor. Gündüz'e küçük Afganistan diyorum. Çünkü Allah ne Allah. için? Burada Peştun da var. Hazara deyip yeni bir şeyler oluyor. Sonra Türkmen, Özbek hep şeylerde oluyor burada. Yani yaşıyorlar ama başka şehirlere gitseniz, bana mesela Gazze'ye gitseniz hepsi Hazara. Burada makineler yapıyor, düzeltiyor. İkinci elma tamir ediyor değil mi bunlar burada? Böyle bir sistem halinde insanlar çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Bazen ses yüksek oluyor çünkü adamlar sürekli çalışıyor. Burada ne var? Burada da bir şey yok değil mi? Burada medisin şeyler satılıyor. Anladım. Bir ikinci el İlaçlar satılıyor. adam vay be biz bunu okulda küçük sistemini yapardık. Selamünaleyküm. Adamlar burada büyük sistemini yapmışlar. Elektrik yok herhalde. Elektrik yok. Yandı. Kız olmadı. Türkiye. Şaraplar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş mu? Lan Türkçe biliyorsun niye danışmıyorsun? Ne? Yok. Çok kadar Vallahi ne? çok bilmiyorum diyor. Anladım. Bu da Şaraglas, it means hoş, welcome. hoş geldiniz. Welcome, yes. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kız olmadı ne yapalım? İnşallah. Böyle bir sistem halinde Afganlar işte görüyorsunuz. O bizim yaptığımız, onu bütün okulda insanlar yapmıştır ya. Küçük bir basit devreydi de ne olduğunu ben unuttum ismini. Bizim okulda bize onun eğitimini veriyorlar.
İşte kardeşime şeyi sordum, dedim okula gitmiyorlar mı çocuklar, bu etrafımızda toplanan çocuklar? Dedi ne okulu falan dedi. Allah Allah. Bağıma gidiyor diyorlar bazıları. Sen Bazen dedin gidiyor. gitmiyor. Yok gidiyor da ama öyle mecburen gidiyor, küçükleri söyleyeyim. Esselamu aleyküm. Okula aileler döverek mi gönderiyor çocukları? Yok birazları böyle. Biraz dövüyor, çok fazla değil. Ha, çünkü küçük istiyorlar, gezmek istiyorlar, başka Aynen, arkadaşlarla oynamak istiyorlar. Onun için gitmiyorlar. Onun için bizim etrafımız böyle. Ha, anladım. Bu nedir? Bunun adı Faluda diyor. İyi mi, güzel mi? Valla biraz adamlar şey yapıyor, beğeniyorlar, biraz da beğenmiyorlar. Leon, you want? Really? You want? Nak buat masraf dari? Fayda mekanı mı? Nay şakar. Ya direden ya var masraf bırak. Ne diyor? Ha, o adam verecek. Ne kadar abim? Dar pagi sana. 10 10 mu? 10 yapıyor. 5 TL'ye bir bardak bir şey alacağız. Ne alacağımızı ben de bilmiyorum. 5 TL. Bizim para 5 TL yapar bu. Çünkü bizim bir para 2 para yapıyor Afganistan'da. 10 para 5 para. Mesela dolar olsa o zaman bu 0,055 sent. Bak adam böyle bir sistem halinde. Ehtiyat bu. Hayır bak katlanıyor. Vallahi bir şeyler yapıyor ama biz de anlamadık. Faluda adı. Faluda. Faluda. Afganlar Faluda diyor. What is the name for this? Faluda. Foluda. Faluda ya. How much is one? Allah Allah. 10 Afgan. 10 Afghani? Tuhaf bir şey oldu lan, mosmor oldu vallahi. Isvi ne diyor lan? Sen kardeşim istiyor musun? Vallahi bak sıkıntı yok bak. teşekkür Vallahi ederim. sıkıntı yok. Ya. Abi. Try it. Oo oğlum çok lezzetli ha. Çok soğuk. Böyle bir sistem halinde. Güzel yani içine, I don't know what is this. It tastes good. but yes. Yeah, he give two glass. Al kardeşim. Bu arkadaş içmiyor. Nasıl? You No, want? it's okay. No, no. You. It's yours. No sugar. Al adam. 3 bardak verdi. Al 3 bardak içelim. Is drink. Is milk. Full milk. You full milk. Yo abi var. Hiç sıkıntı yok. Kardeşlerim görüyorsunuz temel olarak meraklılar insanlar. Abi teşekkür. Hayli memnun. Makarna gibi şeyler içiyor. It's like Noodle herhalde değil mi? Şu beyaz görüken noodle. Noodle mu abi? Siyah içemeka. Ne? Çişe. İçemeka. Aş. like this. Aş is Acı sofra bir şey. az orada komşular nişasta. Aa. Nişastadan yapılıyor. Ha nişasta tamam. Makarna da ondan bir şeyler tamam Makarna ya evet abi. evet. Aynen. Makarna dedim ya. Makarna. Oh, it's nice. I like it. I hope we get not sick. İnsanlar sanki bir şey oluyor gibi var ya çok şey yapıyorlar. I hope we get not sick after this Aynen. because of the water. Alman arkadaşım bunu içtikten sonra hasta olabiliriz. Çünkü içine su koydular dedi. Ben herhalde inşallah bir şey olmaz dedim. Ama güzel ha, çok lezzetli valla. Bu ne kardeşim? Afganistan yadigar. Patlıcan mı? Patlıcan mı biliyorsun? Biliyoruz abi. Niye getirdiler bunu? Selamünaleyküm abi, var ya. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi şükür abi. Seni gördük daha iyi oldu. Türkçe konuşanı görünce var ya böyle bir Allah kendim razı mutlu olsun. oluyorum. Biz Türkmen Türkiye'de- misiniz? Sizin gözler çekik. Afganistanlıyız. Buralıyız. Tamam mı? Bu şehir bizim şehrimizdir. Ben Türkiye'de 7 sene kaldım. Hangi şehirde? İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Çeşme, oralara çok gezdim. Ay maşallah. Eyvallah. Siz hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi. Gelin bize misafir olun. Eyvallah eyvallah abi. Bir tane daha Bizim arkadaş vardı. kardeşimiz siz. Bu da bu arkadaş da sağ olsun bize gezdiriyor burayı. Allah Teşekkür razı ediyoruz. olsun. Eyvallah. Ben de gördüm siz burada
geziyorsunuz. Aynen. Çok mutlu oldum. Ben dedim biraz konuşayım bunlarla. Eyvallah abim, ne demek, Hadi biz de gidelim mutlu olduk. bir Yok, misafir teşekkür edelim ederiz. abi. Vallahi yo, arkadaşımız zaten elinden geleni yapıyor. Çok teşekkür ederiz. Bu da Türkçe biliyor. Bu Türkmen. Görüşürüz. Abi Allah razı olsun. ne diyorsun abim ya? This is Turkish selam Vallahi abi. bir istediniz. Eyvallah abim, Allah'a emanet. I know. It's from the. I don't know name. Bu arada 1 kilo büyükbaş, yani ineğin eti 360 Afgani. Keçi eti bu. Keçili başını çok var, lezzetli oluyor ama. başını. Onları gösterirsek abi sıkıntı olur. Böyle bir sistem halinde görüyorsunuz işte. Pazarı gezerken Türkçe bilen insanlara denk gelebiliyoruz. Bu bölgelerde söylemişlerdi. Çoğu Türkiye'ye kaçak gitmiş, çalışmış. Yani Türkçe bilen ve Türkmenlerin olduğu, Özbeklerin olduğu, sıkıntı yaşamayacağımızı söyledilerdi. Esselamu Aleyküm abim. Abime bir selam verecektim ama eli biraz tavuktu ya. Eli biraz tavuktu abi. Bak burada hem sebze satılıyor. Her yerde bulabilirsin sebzeyi, böyle şeyleri, meyveleri. Thank you. Poşet bile satan adamlar var. Poşet satıyor değil mi bunlar? İş imkanı çok düşük arkadaşım, yani adamlar ne bulursa bir şey satmaya çalışıyor. Poşet bile satan adam var, düşünün yani. O derece bir ülke. Yol kenarlarında aynı zamanda ayran satıyorlar. Bu gördüğünüz salatalıklı ayran. Esselamu Aleyküm abi, çık abi. Sarımsaklı marımsaklı ayran. İçine buzlu kat. Dubuyak. Ha. Türk ayran. Ayran. Ahana Aa, ne? Deysa bu Türkiye ayranı. Ha. Biya bak hadi o ayak şöyle biya. Ciao ciao kuba biya. Bundan içmezsem olmaz ya. Bakın Angela çok. Abi bu bardağın var mı? Yok. Yok mu? Var ben ne zaman? Koy abi, sıkıntı olmaz yani. Çen ne kıymet? Daha konu. Hadi la yok. Ya bak hadi o ayak şöyle biya. Ay maşallah. Ay. Abi buraya koy da ben sana parayı vereceğim ya şimdi. Ya değil ki. O soğuk Orada da. yapalım edelim ha. He? Forsi de yoktur. Ya bak hadi o ayak şöyle biya. Bir dönem. Teşekkür abim. Kurban olayım. İstiyor musun? Ayran. O senin bana pazarda gösterdiğin ot vardı ya. Ben sevmediğimi söyledim. Ha evet. O otun ismi ne? İsmi Ravoş. O ottan koymuşlar bunun içine, Yok, yok. tadını bozmuş. Yo koymuş. Yok bunun tadı başka, bunun tadı başka. Buna şey diyorlar, buna atan şeyler ne? Pudine diyor. He. Pudine, Afganca'da pudine diyor. Ama bu otu ki gördün sen orada. Evet. Bu tadı böyle çok turuş yani. Tamam işte, koymuş abi. Allah Allah. Tadı nasıl? Bu da turşu mu? Aynen, biraz koymuş nedense. Pazarda bir ot vardı, ondan koymuşlar içine. Habibi. Ayakkabı tamircisinden buz kesicisine kadar abi her türlü işi yapmak için insanlar uğraşıyor. Selamünaleyküm brother. Bu kardeşim buz satıyor değil mi abi? Aynen. Hep bir şeyler yapıyorlar ya. Hava sıcak olduğunda pazarı çok güzel oluyor. O bizi bulur ya. İşte burada biraz bazen o pisliği bazen sokağa veriyorlar, o kokuyor açıkçası, o kötü oluyor. Onu inşallah düzeltirler, ne diyelim. Teşekkür ederim. Dondurma. Turkish ice cream number one. Yok ya öyle değil mi? bir tane Kavga çıkar ha. bir tane Afgan'ın yanında sen böyle değilsen de ilk önce ben kavga yaparım seni. Sen bizdensin, sen Türkmen sayılırsın. Evet. Ben de ama Afgan. He?
Türkmen de ama Afgan Türkmenleri. Yok ya. Burası bizim vatan. Allah Allah. Gördünüz kardeşim, işte böyle olacak ya abi, adam vatanını milletini savunacak. Bazı var ya, Afganlar gerçekten ne denir? Balık. Hah, balık. Vallahi. Ama bu yenmez sanki abi, yazın ya, bu kokuyordur. Taze değildir bu. Taze değil, evet. Sürekli balık sordum, biz balık istedik de kardeşim dedi şey, yani o bu zamanda yenmez dedi. Adı Ravaş diyor. Ama bu tadı turş. Bu tuzla çok şey yapıyor. Bu da. Şimdi sen mevsimi bu. Bu Kul Sultan adı. Erik diyorlar bizde. Erik. Bu bizim Türkiye'nin doğu bölgelerinde tüketilen bir ot yani. Bizim İç Anadolu bölgesinde tüketilmiyor. Tuzla çok iyi. Ne kadar kilosu eriğin? Kilosu 250 kilo. 250. He. İyiymiş, pahalıymış ha. Pav 100 rupiye kilo, pav 100 rupiye. Bunlar pahalı değil mi? Kilo 250 rupiye. Ya bildim. Teşekkür. No, hayli memnun, teşekkür. Eyvallah. Bir tane. Eyvallah abi. Hediye etti sağ olsun bir tane. Eriğin kilosu 250 Afgani rupisi. Yaklaşık fiyat yapıyor. Alta yazarım. Pahalı değil mi? Abi Afgani, burada adamlar günlük sen 100 paraya 200 paraya çalışıyorsun dedin. Yani 100 paraya 200 paraya çalışan adam için bu çok pahalı değil mi? O çok pahalı. Dedim ya, zenginler bu böyle şeyleri alıyorlar ama Fakirler. benim gibiler fakirler. Ya senin gönlün zengin hacı. Böyle sistem halinde insanlar yaşıyorlar. İyi, yine Afganistan şeyden gelişmiş Pakistan'a. Abi demir iskele kurmuşlar. Evet, burası- Pakistan'da tahta kuruyorlar. Bazı binalarda Pakistan'da tahtadan iskele kuruyorlar. Niye böyle yapıyorlar ben anlamadım. Binaya tahtadan iskele kuruyor ya Pakistan'da. Gerçekten çok inanılmaz. Hindistan'da da öyle bazı yerler vardı. O mu daha sağlam bilemiyorum. Bu kadınlar herhangi bir kameraya alındığında sıkıntı oluyor mu? Biraz da sıkıntı oluyor. Büyük sıkıntı. Kim sıkıntı yapıyor? Mesela burada izin vermiyorlar ki kadınlarına kameraya çekmeyi. Hadi yanlışlıkla aldık, bize bir şey yaparlar mı? O dedim ya. Yanlışlıkla düşüntürsen biliyorlar, anlıyorlar ki ben yanlışlıkla yaptım. Ama bazılar var böyle seninle kavga yapabilir. Allah Allah. Neden bu? Ne diyorsun ya abi? Kadınlar kameraya yanlışlıkla çeksem falan bir şey olur mu diye sordum da işte durum öyle. Adamlar burada dilekçe gibi bir şey yapıyorlar. Adamlar çalışıyorlar. Bu arada bu salatalık işi çok meşhur. Hep salatalık satıyor. Ne kadar bir tanesi bunun? Mevsimidir bu salatalık. Bir tane ne kadar salatalık? Bir sıra çanta diye yapalım. Başta 20 Afganiye 5 tane. Bir şey değilmiş aynen. Bu soyuyor da mı veriyor bize? Evet. İstersen soyu da veriyorum. Anladım. Eyvallah, teşekkür ederim. Kardeşim Afganistan'da yeni evlenmiş. Burada kız sistemini söyleyecek. Bu da yeni evlenmiş. Yaşı 27. Sen evet yeni evlendin. Tamam evet. Yeni evlendim ama söylediniz ya nasıl evlendin öyle böyle. Görmeden mi yani? Görmeden evet. Ama çok az kişiler var ki kız erkek ikisi birbirini gördüğünde mesela aşık öyle falan olduğunu. Eğer şans olduğunda aileler birbirini kabul ettiğinde evleniyorlar ama çok kişiler var ki asla çok ailelerin zorluklarıyla birbirine evlenmiyor. Sonra yani nasıl söyleyeyim, çok kişiler Afganistan'da baba anneleri seçiyorlar evleneceği şeyleri. Kızı, evleneceği kızları anne babalar seçiyorlar. Sen nasıl seçtin? Sen kendin mi gördün, sevdin? Yok, beni annem seçti. Afganistan'da görücü usulü sistem devam ediyor. Sen görmeden annen baban gidiyor, beğeniyor, sana uygunsa bakıyor ve ondan sonra evlendiriliyorlar. Altın. Altın ondan sonra büyükler konuşuyor. Büyükler bir gece oturuş yapıyorlar. Evet. Onu konuşuyorlar. Mesela
altın kaç kilo yani kaç tane altın almalı ve kızın ne diyorlar Türkçe'de? Düğün mü? Düğün müğünü, evet. Düğün nerede yapacaksınız, nasıl yapacaksınız, ne kadar yapacaksınız? Böyle konuşuyorlar büyükler. Anladım. Büyükler konuştuğunda kendi işlerinde oluyor. Mesela benimki burası Afganistan'ın parasında nasıl 3 milyon Anladım. parası oldu. Sonra düğün masrafları da var biraz, mesela 1 milyon düğün masrafları olsa. Hepsini sen mi verdin? Bu paranın hepsini kim veriyor? Yok, onu yarısını kız, yarısını. Onu söyledim ya, önce büyükler konuşuyor. Anladım. Mesela altını iki taraf paylaşırsa ve biraz kişiler var ya. Çocuklar düzgün durmuyor. Pazarı gezdiren kıymetli Afgan kardeşimin yanından ayrıldıktan sonra çantalarımızı bıraktığımız restoranta geri döndük. Ben yolculuklarımı her zaman en düşük bütçeyle yapmaya çalışırım. Çünkü uzun süre yollarda belirli bir kazancım olmadan seyahat ediyor. Bu da beraberinde maddi imkansızlıkların getirdiği birçok riski göze almak anlamına geliyor. Nasıl böyle seyahat ediyorsun diye sorarsanız cevabım basit. Düşük bütçeyle bazen sokakta kalarak, bazen gasp edilme tehlikesi olan yerlerde uyuyarak yolculuğumu idame ettirmeye çalışıyorum. Şimdi çantalarımızı bıraktığımız yerden alıp kalacak bir yer bulmaya gidiyoruz. Şimdi inşallah kalacak bir yere gidiyoruz. Taliban Parkı kapatmış. Taliban Parkı kapattığı için orada kalabileceğimizi söylediler. İzin verirlerse bakalım. Abi teşekkür. Tamam. O da hafız. Sen numaranı ver abi. Bir sıkıntı olursa ben seni arayayım. Sen Türkçe biliyorsun şimdi. Tamam. Ver bana. Kartım var. Ne o? İran, Afgani. Sen kendini bir ara. Bu adam. Tamam. Tamam. Ne zaman istersin? Bekle, çalacak mı abi? Tamam. Hadi. Çaldı mı? Senin telefonun çaldı mı? Evet. Tamam. Sen Türkçeyi nasıl öğrendin abi? Ben sana soracağım soru. Eskiden oradan Türkiye'den geldim. İyi unutmamışsın. Tamam abi, teşekkür ediyorum. Sokakta denk gelen bir Taliban bize ileride bir park olduğunu söyledi. Kendisi Türkçe biliyordu. Bu Taliban parkta rahatlıkla konaklayabileceğimizi ve oranın Taliban kontrolünde olduğunu belirtti. Biz de çantalarımızı alarak parka doğru yola koyulduk. Yolda bir Türkçe konuşan arkadaşla karşılaştık. Sağ olsun bizi evine davet etti. Normalde ben bu tür davetleri kabul ederim. Çünkü insanların kültürleriyle daha iyi kaynaşabiliyorum. Fakat Afganistan'da bu tür davetlere pek sıcak bakmıyorum. Neden diye sorarsanız çünkü burada kadın ve erkek birbirini görmüyor. Zaten sokakta kadınların giydiği kıyafetlerden görebilirsiniz. Daha önce Afganistan'da başıma gelen bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Evdeyim, lavaboya gitmek istiyorum. Normal bir durum. Ama burada izin alıyorsun. Önce etraf kontrol ediliyor. Bir kadın var mı yok mu ona bakılıyor. Sonra lavaboya gidebiliyorsun. Düşünsene, bildiğim bir lavabo. Yemek yerken de sadece erkekleriyle birlikte oturuyorsunuz. Normalde ben orada olmasam adam muhtemelen eşiyle beraber kahvaltısını yapacak, rahatça yemeğini yiyecek. Bu durumu bildiğim için kendimi kötü hissediyorum. O yüzden Afganistan'da ev davetlerini genelde kabul etmiyorum. Ama bu seferki Afgan kardeşim çok nazik, çok iyi kalpli bir insandı. Üstelik İngilizce de biliyordu. Yanımda Alman arkadaşım da olduğu için onun da insanlarla sohbet etmesini istedim. Ve bu sefer daveti kabul ettim. Eve vardığımızda kardeşim bize bir şeyler hazırladıktan sonra bir Taliban yöneticisi geldi. Kim olduğunu bilmiyorum. Elinde çantasıyla içeri girdi. Ama ilk defa fark ettim Kalaşnikov yoktu. Pasaportlarınızı verin dedi ve bizi sorgulamaya başladı. Hal ve hareketleri diğer Talibanlardan çok farklıydı. Oldukça sevdi. Niye geldiniz? Paranız var mı? Sizi otele götüreceğim. Orada kalın. Otel sahibi tanıdığım dedi. Ben bu söylemlerine farklı bir anlam yükledim kendimce o esnada. Ama biz ise otelde kalmayacağımızı söyledik. Çünkü biz sırt çantalı gezginleriz. Bütçemizi buna göre ayarlıyoruz dedik. O da öyle bir şekilde anladı ki bu söylediğimi. Madem sizin paranız yok, gel bakalım buraya dedi bana. Alman arkadaşım onun çok daha yakınında olmasına rağmen benim yanıma geldi. Beni yere yatırdı ve ceplerimi aramaya başladı. Hala bozdurmadığım üzerimde $80 vardı. Bu ne dedi? Ben de bu benim yemek param dedim. Alman arkadaşım ona o kadar çok yakın olmasına rağmen neden geldi bana böyle bir şey yaptı ben anlam veremedim. Çünkü ben o esnada hiçbir konuşmaya dahil değildim. Adamın kafası bunu bile anlamıyordu. Senin hiç paran yoktu hani dedi. Ben ne anlatmaya çalıştım? Ben otel param var demedim. Sadece yemek param var dedim. Ama anlattıklarımı anlamadı. Ve sonunda bizi zorla başımıza birçok iş açarak bir otele yerleştirdi. Ben yine otele gitmeyecektim. İstediği kadar Taliban olsun. Ama o esnada Tacikistan'a deport edeceğini söyledi. Benim aslında fikrim bu şehirden bir an önce gece vakti de olsa çıkmaktı. Ama bu otele zorla yerleştirdi bizi. Eğer otelde kalmayacağımızı söylersek Tacikistan'a deport edeceğini söyledi gece vakti. Biz de maalesef yapacak bir çare olmadığı için durumu kabullendik. Şimdi geriye kalan kısmı sizlere otelin içinde o anki psikolojimle anlatacağım. İzlediğiniz bölüm hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yolculuğun devamı için.
Uzun bir yolculuktan sonra sormayın zorla otele yerleştirildik. Bir tane Taliban tarafından. Ne güzel camiye gittiydik. Caminin orada bir şöyle durduk. Bir tane Türk arkadaş geldi. Ne güzel evlerini götürdü. Misafir etti, yedirdi de içirdi derken Taliban geldi. Bu adam ben rütbesini çok merak ediyorum abi. Sormayın başımıza neler geldi. Var ya o adam geldi eve işte sordu soruşturdu falan. Ondan sonra bizi tuttu akşam vakti aldı götürdü. Lan ne biçim bir yere getirdiler bizi böyle ya. 2000 liralık şeyde kalıyoruz, otelde kalıyoruz. Zorla verdirdi. Biz söyledik böyle böyle durumu. Ondan sonra bizi deport edeceklerdi. Yemin ediyorum Afganistan'dan deport edilecek ilk turistler biz olabiliriz. Abi adama durumu falan anlat. Üstünde 80 dolar falan vardı. Dedi bu ne dedi. Aldı parayı. İşte diyor yarın diyor şeye döneceksiniz. Şu anda diyor Tacikistan sınırı çok yakın bu arada 100 kilometre falan. Şu anda Tacikistan sınırı açık olsaydı diyor sizi götürüp Tacikistan'a deport edecektim diyor. Yarın diyor Pakistan'a gideceksiniz diyor. Lan çattık psikopatın birine Allah çapsın var ya. Lan adam kafayı yemiş psikolojiyi bozmuş ya. Abi şey diyor sen dövüş istiyor mu diyor benimle. Bana. Ben diyeyim abi o diyor 2 yıl ben tekvando yaptım diyor. Lan abi benim etim ne butum ne ben seninle niye dövüş isteyeyim Allah'ını seversen. Lan manyağın birine çattık kafa bozuk ya. Lan bu adamı neyim nasıl bu sisteme getiriyorlar. Adam Kültür Bakanlığı'nda çalışıyor dostlarım. İngilizce 0 lan keşke 0 olsa 0 olsa daha iyi. -1000. Abi bizim Alman hiç bilmiyor Farsça. Adama Farsça sorular sordu. Adam yanlış. Adam ayıp olmasın diye evet falan dedi bir şey. Ondan sonra sıkıntı çıktı. Adam beni yatırdı bir yana aradı üstüme abi. Manyak benimle psikolojik kafayı bozdu ya. Sonra bizi buraya getirdi zorla işte. Biz burada kalıyoruz. 2000 para veriyoruz abi. Leş gibi yemin ediyorum ya. Ertesi gün direkt buradan ayrılacağız. Bu nasıl bir yer böyle ya? İçeri ineyim, lavaboya ineyim bir görmeyeyim. Vallahi psikolojiniz bozulur ya. Abi şu kaldığımız yere bakın ya. Allah'ım vallahi size o klozeti falan göstermeyin. Psikolojiniz bozulur ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan nereden çattık psikopata ya? Lan var ya. Abi biz çok kötü bir adama çattık ya. Rütbesi neydi bilmiyorum ama bize çok kötü davrandı. Bizi çok kötü ezdi ya. Vallahi var ya. Hiç tanıdığımız olmadığını bildi. Hiç yani kimsemiz olmadığını bildi. Biz de yabancıyız ya burada. Verdik parayı. Parasında hiç sıkıntı yok. Tamam şey yapalım ama abi bize çok kötü davrandı adam ya. Neticede Kunduz'dayız işte. Bakalım durum ne olacak yarın. Yarın ola hayır ola diyelim. Bu adam başımıza daha çok iş açacağım ben eminim ama bakalım ne olacak. Bütün telefondaki her şeyi sildim. Fotoğrafları bazı Talibanlarla selfie çekindiydim. Lan bu adam manyak abi kafayı bozmuş bizimle ya. Ya açız dışarı çıkacağız şimdi dışarı çıkamıyoruz ya abi yemek yemeye. Bakalım durum ne olacak? Yemek yemedik bir şey yemedik. Adam Kültür Turizm Bakanlığı'nda çalışıyor. Adamın kültürle şeyle alakası yok. Adamın kafası 50 yıl geride çalışıyor. 100 yıl geride çalışıyor. Lan abilerim Afganistan'dan izleyen olursa nasıl siz bu adamları bu rütbeye getiriyorsunuz? Siz bu adamları nasıl buraya getiriyorsunuz ya? Adamın videosunu koyacağım ya. Bu adama bir bakın Allah'ını seversen. Lan bu adamı kim koydu buraya oğlum? Lan bu adamı kim getirdi buraya? Hiç mi düzgün kafanız çalışmıyor lan? Oğlum sizi hiçbir ülke tanımıyor, tanımaz da lan. Abi şu adamların bir düzeltin Allah'ınızı severseniz. Buradayız işte. Aç açına duruyoruz. İnşallah bir geceyi atlatalım.